Çok şükür. Yani çok şükür bir araya denk gelebildik. Artık ben de kendimin tarotuna bakıyordum. Ama hocam bir şey söyleyeyim mi? Ben görmüyorum seni. Görmüyor musun şu an beni? Ben seni görüyorum. Tamam, tamam. Biz böyle devam edelim. İzleyenler bizi görsün. Ben kendi kendine Tamam, konuşmaya alışıyorum. tamam, tamam. Kendi Biz kendine bir dakika şöyle bir şey yapıyorum. Nedir bu bilmiyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese sevgilerimi gönderiyorum öncelikle. Sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Öncelikle İran'a geçmiş olsun diyelim. İran'da sonuçta benim çok hayranım var. Çok takipçim, çok kıymetli seyircilerim var. Ben tüm İran'a geçmiş olsun diliyorum. Dünyanın hiçbir yerinde savaşın olmamasını temenni ediyorum. Yanılabilmeyi isterdim. Ama Sinan Hoca ile olan yayınımızda da söylemiştim. İran'da zaten başka yerlere katıldığımda da İran'ı bekleyen sıkıntıların olacağını söylemiştim. Ama İran büyük bir değişime doğru gidiyor. Bu arada silah olarak, askeri olarak iyi bir durumda. Zaten bu olaylardan bir sene önce mi, 1,5 sene evvel mi ne oldu? Helikopteri mi düşmüştü evet oranın hocam. Devlet liderinin? başkanı öldürülmüştü. Evet, helikopteri düşmüştü. Nasıl düştü ya da düşürüldü orasını biz bilemeyiz, net konuşamayız. Kesin bir ithamda bulunamayız. Herkesin bir vazifesi var. Bir ölme şekli var. Allah ölümün de hayırlısını nasip etsin Amin. her zaman. Amin. Ben bunu her zaman söylüyorum. Çünkü bazen benim Satürn Koç'a girmeden önce bir anımı anlatmak istiyorum ben seyircilerime. Ee, 17 yaşında mıyım? 17 yaşındayım. Benim bir arkadaşım çok genç bir yaşta evinden kaçtı. Yaşça büyük birisiyle evlendirilmek istendiği için. Hı hı. Ve e, şöyle söyleyeyim. Olay Antalya'da sirayet etmişti. Benim için çok kıymetli. Arkadaşlık, dostluk her zaman çok kıymetli olmuştur bende. Çok yeri ayrıdır yani. Öyle hani sıradan bir insan gibi değil. Bir kan bağımdan biriymiş gibidir. Arkadaş, dost benim için. Yüzeysel yaşamam, derin yaşarım bazı şeyleri. Ve kendimi o kadar kötü hissetmiştim ki aylarca bir haber alamadık. Ben artık Allah'ım öldüyse de öldürüldüyse de sadece bir mezarı olsun. Nerede olduğunu bilelim. Hani o yüzden az önce bir kelime kullandım ya. Ölümün hayırlısı, Evet. ölümün şereflisi çok önemlidir. Allah hayırlı ölümler versin. Hayırlı Amin. ölümler nasip etsin. Neyse sonra arkadaşımla iletişime geçtim yıllar zaman Hı içerisinde. Haberlerini aldık. Başka birisiyle evlenmiş. Başka birisiyle bir hayat kurmuş. hı. Evet, bana engel olurum şeyiyle anlatmamış. Hı. O yüzden her konuda ölümün hayırlısı olsun diyorum. Amin. Ölümün onurlusu olsun diyorum. Ölüm de insana güzel gelsin diyorum. Şimdi Satürn Koç burcuna ne zaman girdi Özgür Hocam, Şanlı? 20 şunu söyleyeceğim yalnızca, çok özür dilerim lafını balla kestim. İran'la alakalı söylediğinde şunu da biliyorsunuz ondan sonra birkaç kişi daha üst düzey görevliler öldürüldü. Her seferinde İran üst perdeden konuştu fakat biz bir aksiyon göremedik. Neden Ben aksiyon onun o yüzden göremedik? Adam çünkü evet silah gücüm var, askeri gücüm var ama kendimi daha büyük bir kaosun içine de sürüklemek istemiyorum. Daha çok büyümek zorundayım. Büyümeyi hedefleyen bir yapısı var. Bir ambargo var bir de İran'a uygulanan. Birçok ilaca, birçok şeye ulaşamayan bir ülkeden de söz ediyoruz. Bunları da unutmamak gerekiyor. peki Şu an astrolojik olarak hocam, peki astrolojik olarak nasıl görüyorsun bu süreci, gidişatı? Nuran Hanım bize müdahale edin bu arada. Şöyle söyleyeyim.
bu süreçte artık bir hamlesi olmak zorunda. Artık bir savaşın içine doğru girecek. Çünkü e, can damarı dediğimiz noktaları vurulmuş İran'ın. Hı? Nükleer tesisler vurulmuş. Yani nükleer tesisleri vurulmuş. Zaten İran'ın nükleer anlamda çalışma yapmasından çok rahatsız olan ülkeler var. Nükleer alana bir yatırım yapmasından rahatsız olan bir durumlar var. Ama bu sefer karşılığa doğru gidecek İran. Yerinde Hmm. durmayacak yani. Bu sefer Böyle kalmayacak. böyle kalmayacak. Bu sefer bir karşılık geliyor Tabii diyorsun böyle hocam. kalmayacak zaten. Böyle bir şey mümkün değil. 25 Mayıs 2025'te Satürn Koç burcuna giriş yaptı. Dünya astrolojisinde Satürn'ün temsil ettiği konulara ben özel olarak girecek olursak yaşlı kişileri ve ölüm oranlarını temsil ediyor. Bakın, ölüm oranları kelimesi savaş çığlıklarını gösterir. Savaş olaylarını gösterir. Devletle ilişkisi olabilecek cenaze törenlerini gösterir. Astrolojik verilere göre konuşuyorum. Ezbere konuşmuyorum. Hı hı. Metal ve mineral sanayisini gösteriyor. Bu alanlarda bazı durumların olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda halkın ne kadar acı çektiğini ve ne kadar çok hayal kırıklığına uğradığına da işaret edebilecek durumlar. Dünya genelinde konuşuyorum. Belli bir ülkeyi konuşmuyorum. Tabii ki bulunduğu konum bunu desteklerse de Orta Çağ astrolojisinde Satürn, Tanrı'nın buyruklarına birebir itaat eden dindarlara, Tanrı'ya hizmet etmek için seçilen ve eğitilen kişilerle ilişkilendirilmiş her zaman. Ancak bu her dindar için geçerli değilmiş. Daha çok kendini ve servetini Tanrı'ya adayan kişiler için geçerliymiş. Yine Satürn'ün sembolizmi ile ilgili işaret ettiği konular keşişler, özellikle de e, çok siyah giyinen kişiler, rahipler, yaşlılar ya da yaşlı olarak nitelendirdiğimiz kişiler Satürn ile ilişkilendirilmiş. Toprak kazma işlerinde çalışanlar, duvar ustaları, tuğla üretimi yapan kişiler ya da yerler, tesisatçılar, madenciler, cenaze nakli yapan kişiler, cenaze işlerini organize eden kişiler veya işletmeler, bahçıvanlar ve çobanlar, bunlar genel olarak Satürn ile ilişkilendirilmiş. Bakın, burada cenaze nakli ve cenaze işlerini görüyoruz. Büyük savaşların olacağının, e, büyük toplu ölümlerin olabileceğinin durumlarını ve sinyallerini bizlere veriyor burası. Daha doğrusu bu meslek ve bu meslekleri icra edenleri Satürn yönettiği için buraya inşaat ve inşaat mühendisliğini de, maden mühendisliğini de eklemekte bir sakınca görmüyorum. Çünkü bu alanları da içine alıyor. Bir yer yıkılırken inşaat mühendislerine tekrardan ihtiyaç duyulacak. Yani yıkılacak olan yerleri göreceğiz bizler. Dünya bir süre daha böyle karışıklıkla devam edecek Evet, herhalde hocam. evet Özgür Bey, gerçekten karışıklılıkla devam edecek. Satürn'ün Koç burcuna giriş haritasında ikizler yükseliyor ASC'de. Satürn 11. evde ikizler burcunun yükselmesi son derece manidar. Burada bir takım ayrılıkların ayak sesleri veriliyor gibi. Ama tabii ki zaman bize bunu gösterecek. Satürn, dediğim gibi, olgun kişileri temsil ettiği gibi yükselen ikizlerde bize gençlerin ve genç ruhu kalmış olanların sahaya çıkmaya başlayacağını da, görünür bir hale gelmeye başlayacağını gösteriyor dünya genelinde. Demek ki orduda genç nüfusa ihtiyaç hissedilecek. İran ordusu için bunu Evet. söyleyebiliriz şu an. Aynı zamanda burada dikkat etmemiz gereken bir diğer noktada anlık her duyduğumuza inanmamak, duyduğumuz haberleri teyit etmeye çalışmalıyız. Çünkü burada medya gücü kötüye kullanılabilir diyor dünya genelinde. Astrolojinin verdiği, astroloji biliminin, iliminin demiyorum, biliminin diyorum, verilere göre
konuşuyorum. Nuran Hanım, Evet. E, çok sevgilerimi gönderiyorum. Ama lütfen burada olun. Yanlış bir şey yaptığımda müdahale edin, oldu mu? Özgür Bey de sizi takip etsin. Giriş haritasında Satürn 11. evde. Dolayısıyla biz burada dünyada parlamentoyu, meclisleri ve şehirlerin meclisleriyle ilgili konuların gündemini göreceğiz. Şu an İran parlamentosunda yoğun bir hareketlilik var demek ki. Bu arada burayla kalmayacak. Başka yerlere de savaş sıçrayacak. Bunu da bilin. Oo. Dünya genelinde yeni yasasal yaptırımların, Amerika'nın bazı dayatmaları olabilir, Rusya'nın bazı dayatmaları olabilir, İsrail'in olmadık olumsuz hamlelerini görebiliriz. Ben ee, evet, bazı olumsuz hamlelerini görebiliriz, ortaya çıkabilir. Satürn'ün Koç burcuna girmesiyle ülke olarak, biz Türkiye olarak kim dostumuz, kim müttefikimiz daha net görmeye başlayacağız. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben bir yatırım uzmanı değilim. Bir yatırım astroloğu değilim. Finans astroloğu deniyor ona. Borsa ile ilgili bazı şaşırtıcı haberler yine duyabiliriz. Koç burcu yenilikler ve girişimleri işaret eder ama Mars'ın etkisinden dolayı dünyada savaş rüzgarlarının oldukça sert eseceğini, suikastlerin, ölüm oranlarının artacağını, vahşet içeren ölümlerin ve normal ölümlermiş gibi gösterilen bazı ölümlerin de olacağını göreceğiz dünyada. Şimdi hocam burada kısa bir şey açıklayayım. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız Nur Hanım gelmiş herhalde. Ferdi Bey görünmüyorsunuz ekranda diye. Biz kayıt alıyoruz bunu merak etmeyin. Bir aksilik olmazsa inşallah ben bu programı hem Instagram'da hem de YouTube'da tekrar yayınlayacağım. Böyle kıymetli arşiv niteliğindeki programlar kaçmaz inşallah başına bir şey gelmez. Ve şöyle söyleyeceğim ben. Hocam dedi ki spekülasyon dolu haberlere dikkat edin. Yanlış haberlere dikkat edin. Yalan yanlış verilen haberlere inanmayın dedi. Bunlardan birkaçını yaşamaya başladık. Şimdi ben ara ara aşağıya bakıyorum. Niye aşağıya bakıyorum? Ben şöyle çözüm buldum. Bakınız yayında Ferdi hocamı görmediğim için Ferdi hocamın bazıları görüyor bazıları görmüyor. Ben de yayını yaparken görmediğim için ikinci bir telefon açtım. Oradan Ferdi hocamı görüyorum. Burada tabii senkron daha geç sesler falan daha geç geldiği için arada aşağıya bakıyorum. Böyle hani ara sıra böyle gözlerimiz gidiyor. Öyle böyle hakim olmaya çalışıyoruz. Garip hareketler olursa affınıza sığınıyorum. Yalan yanlış haberlerle alakalı dedi Ferdi hocam. Dünden bugüne işte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bazı videoları dolaşmaya başladı FETÖ'yle. Hı hı. İşte bir ödül aldığı, işte onlara değer verildiği, Hı hı. takdir ettiği gibi bazı haberler dolaşmaya başladı. Bu da bunları Ee, delalet diyebiliyorum. Şimdi ben haberleri görmedim, bu haberleri izlemedim, bilmiyorum. Benim kendi seyircilerim, takipçilerim bilir. Ben sadece öngörülerimi yapıp bırakıyorum. Çünkü ben haber izlediğim zaman çok kötü oluyorum, dayanamıyorum. Ee, Moralim bozuluyor. Benim bir tane ömrüm var, bir tane nefesim var. Eyvallah. Bu dünyada bir misafirim. Onu da ben daha şuurumu bozarak, daha böyle bilincimi yıkarak yaşamak istemiyorum. Eyvallah. Maneviyatımın bozulmasını istemiyorum çünkü. Üzülüyorum bazı haberlere, bazı cinayet haberlerine, çocuklarla ilgili haberlere, dünyada olanlara, bir yere bomba düşüyor. Ben kahroluyorum, etkileniyorum Hocam gördüğüm ben zaman. destek Az olsun önce diye de ilk söyledim bunu. defa, efendim, Destek olsun diye söyledim. evet, Desteklemek adına söyledim. desteklemek Neden? adına Evet, söylediniz şöyle ama Özgür Bey mesela biliyor demek istedim, benim haberim yok. evet diğer bir haber daha var. O da hani biliyorsunuz İsrail'e giden bir Gazze'ye giden bir gemi vardı. 12 kişi vardı. Onunla ilgili de başka spekülasyonlar oldu. İşte 12 havariyi canlandıran başka orada aktivistlerin başka şeyleri düşünceleri Ya bu oldu. Onun için komplo bu anlamda teoricilerinin
uydurmasyonları bence bana göre bilmiyorum yanlış mı söylüyorum, yanlış mı tabir ediyorum. Her şeyin altında da bir sebep aramamak lazım. 12 değil de 11 kişi de gidebilirlerdi. 12 değil de 13 olurdu. 13 olunca şeytanla mı temsil edileceklerdi? Neyle temsil edileceklerdi? Ben de E, anlamıyorum, Hocam edemiyorum. burada bir şey Fahriye Hanım. Fahriye 72 21 34. Eşin işten çıkartıldı 6 aydır. Lütfen bana bilgilerinizi ulaştırın. Biz devlet değiliz ama devlet erkanında tanıdıklarımız var. Bana bilgilerinizi ulaştırın. Sizden adresinizi, telefon numaranızı, TC kimlik numaranızı rica edeceğim. Tanıdığımız dernekler var. Sizin bilgilerinizi kaymakamlığa verelim. Onlar gereken yardımı yapacaklar. Çünkü bizim halk olarak, insanlar olarak gerçekten böyle bir şeye ne gücümüz yeter, Bir de ne böyle kanunen yayınlarda yasak. Kanunen de yasak. kanunen de yasak. Bizim size yardım edebileceğimiz şey kaymakamlık bunu uygun bulursa kaymakamlık, valilik gerekli yardımları yapıyorlar. Tamam eyvallah. Siz lütfen bana mesaj olarak TC'nizi, telefon numaranızı ve adresinizi bildirin. Ben gerekli yerlere bunu ileteceğim. Daha sonra sizinle irtibata geçeceklerdir. Şu anda gerçekten Türkiye ve dünya zor bir süreçten geçiyor. Ve Ferdi hocama gene sözü bırakıyorum. Ara ara giriyorum. Hakkını helal et hocam. Yok helal olsun. Olur mu? Güzel gidiyoruz değil mi beraber? Bilmiyorum. E, Bunu izleyenler yazacak artık. Beğeniyorlar mı, Evet, beğenmiyorlar mı? Koç burcu yenilikler ve girişimleri bize işaret etse de bizlere büyük jenerasyon gezegeni olan Satürn'ün buraya girişi, sürecek olan geçişi bize çok önemli değişimlerin tetikleneceğini gösteriyor. Tamamen yeni bir düzen, yeni başlangıçlar getirebilir diyebiliriz. Toplumsal inisiyatiflerin alınabileceği dünyada daha bireysel toplum olarak davranışlar ya da akımlar söz konusu olmaya başlayabilir. Belki bazı birliklerin ya da üye olan organizasyonlarda kopuşlara da şahit olabiliriz dünya genelinde. Toplumlar daha cesaretli ve hakkını arama konusunda adımlar atabilir. Yani İran hakkını arayacak. 25 Mayıs'ta yaşanan 2025'teki Koç burcuna girişten sadece yaklaşık 2 ay önce ne olmuştu? Koç terazi aksında parçalı bir güneş tutulması olmuştu. Bu giriş kendini çok kuvvetli bir şekilde şu an hissettiriyor. Askeri ve savunmaya yönelik konular oldukça fazlasıyla konuşulacak Özgür Şanlı. Hmm. Özgür Şanlı dedim. Ne dedim? Hemen spot reklamımızı yapalım. Efendim Özgür Şanlı'nın YouTube kanalına ve Instagram sayfasına abone olup güzel yorum ve beğenilerinizi yapmayı unutmuyorsunuz. Alma ve verme dengesi açısından ben Ferdi Bozduman'ın Ferdi Bozduman'dan Tarot Kehanetleri adlı YouTube kanalına abone olabilir ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Daha güzel Fahriye içerikler Hanım, üretmek Fahriye Hanım çok özür açısından. dilerim. Hocam kestim. Fahriye Hanım bakın ben size bir şeyler anlatmaya çalıştım. Özgür Bey Lütfen bana siz bilgi. çözemediniz olayı. Ben sözünüzü kesiyorum. Hazır mesaj atıyor onları. Tek tek yazmıyor. Kopyala yapıştır yapıyor. Öyle mi? Evet. Ben mesajları kapatmak istemiyorum hocam. İnsanlar soru sorabiliyor diye. Mesajları kapatmak istemiyorum ama bu isterseniz mesajları kapatayım ben. Çünkü dikkati dağıtıyor. Ben Neden gerekli şeyi de kimse beni görmüyor diyor. Allah rızası için yardım edin demişsiniz. Özgür Bey size az önce ne yapmanız gerektiği konusunda gerekli bilgileri verdi. Şu an sizler benim seyircimin Özgür Bey'in hakkına giriyorsunuz. Hayatımda başıma ne geldiyse bu hayatta yardımsever olmamdan geldi. Evet, yardımseverliği yitirmemek gerekiyor. Birbirimize Allah'ın vesilesiyle birbirimize vesile olmamız gerekiyor. Ama bu hayatta benim başıma ne geldiyse yardımsever olmamdan geldi. hocam Kediyi bak sıkıştığı yerden çıkartayım dedim. Kediyi çıkartırken kedi ısırdı. 5 hafta kuduz aşısı olmak, kaç hafta kuduz aşısı olmak zorunda kaldım. Beni ısırmasıyla öldü çünkü. Hayvancağız. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra bir aşıyı da başka bir hastaneden yaptırdım. İlk yaptırdığım yere telefon edilip deftere işlettirdik diye bildim. Bir bildim ki o da hastane işletmemiş. Bir de kapımda jandarmaları buldum. Hani zorla götürülmek adına. Ne geldiyse
yardımseverliğimden geldi. Ama biz size yine de yardım etmek istiyoruz. Özgür Bey size ne yapmanız gerektiğini, kendisine değmeden yazmanız gerektiğini anlattı efendim. Bir insana temcit pilavı gibi, anlıyorum zordasınız, Allah kimseyi zora düşürmesin. Hepimizin imtihanları var kendine göre, zorlukları var ama konumuzu dağıtıyorsunuz. Hocam Ben burada bir tam burada ben insanlara bir dönem elimi çektim bir dönem insanlardan. Neden çektim? Bir şey anlatmak istiyorum. Rahmetli Ali abiyle çalışıyoruz. Kıvırcık Ali ile. Bir ile gittik, ili Allah söylemedik. rahmet eylesin bu Amin. arada. Amin. Çok güzel bir insandı. Bir ile gittik. Bu ilde tabii biz o zaman ben çömezim. Şimdi Ali abi bunların feriştahlarını görmüş. İnsanların 2 dakikada ne olduğunu hemen çözebiliyor bunlar. Evet. Bir abimiz geldi. Bu abimiz dedi ki işte kısa sürede odadan çıktı. Ben de böyle çok meraklı olduğum için ne oldu abi hayırdır dedim. Dememle adam anlattı. İşte bir kaza geçirmiş. Şurası yanlış dikilmiş ve buradaki yağ dokusu işte bağırsakları böyle Allah toparlanmış. Ameliyat olması yarabbim. gerekiyor. Dedim ne yapabiliriz senin için? Dedi ki kardeşim ben ne istedin Ali abiden dedim. İşte Şebnem Kısaparmak var dedi. Evet biliyorum dedim Şebnem vallahi. Dedi onun programında yardım ediyorlar. Tamam derdin oraya çıkmak mı dedim. Evet dedi. Pekala ben ulaştım gerekli yerlere. Bu amcamızı buraya çıkardık. Ondan sonra bu amca buraya çıktıktan sonra beni aradı. Dedi ki Özgür abi dedi ben geldim dedi ama beni geri yollamıyorlar dedi. O kanaldaki arkadaş geri biletini almıyor ben cebimden veririm falan demiş. Dedim amca bekle orada. Sonra başka bir e, yardım kuruluşu buldum. Aradım onları dedim ki böyle böyle bir durum var. Dediler ki isim verebilirim Barış TV. Barış TV'de o zaman. Onlar dediler ki biz amcayı yayına çıkarırız, biletini de alırız ama hani olur olmaz bilemiyorum. Çıkardılar yayına. Biletini aldılar. İşte amca dua etti falan filan. Yayınlandıktan sonra program bir iş adamı çıkıyor abi. Şebnem abladan bir şey çıkmıyor. Pahalı bir ameliyat olduğu için kimse yardım etmek istememiş. Daha sonra bir iş adamı çıkıyor diyor ki senin emekliliğine ne kadar var kardeşim diyor. 1 sene. Tamam diyor ben seni diyor iş yerimden emekli yapayım. 1 sene sigortanı ödeyeyim. Hem emekli maaşını al hem de sen ameliyatın olmuş ol diyor. Hayatını da diyor garanti altına al. Ne güzel iş falan filan. Aradan 2-3 gün geçti. Bu amcamız beni aradı. Özgür kardeşim dedi Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Senin çevren şöyle güzel. Senin çevren böyle geniş. Sen şöyle bir iyi insansın. Böyle bir amca buyur dedim ha ne oldu? Dedi ki bak dedi sen dedi bir sürü insanı tanıyorsun dedi. Sen dedi beni Seda Sayan oraya Mahmut Tuncer buraya çıkar dedi. Ne gelirse seninle bölüşecek dedi. Tamam. Amca Aa, ben böyle kaldım. Tamam mı? Böyle kaldım. Amca dedim benim numaramı sil. Beni bir daha arama. Tamam, beni bir daha ararsan aa. ve sıkıntı yaşarız dedim. Onun için bir süre ben insanlara yardım etmeyi kestim. Sonra işte dernek kurduk, bir şeyler yaptık. Bazı derneklerle bir şeyler yaptık. İnsanlara nasıl yardım edilebileceğini biliyorum. Tamam mı? Bazı kanallar, resmi kanallar bu insanlara yardım ediyorlar. Sanırım derdimi size anlatabildim hanımefendi. Sanırım sizi gördüğümüzde anlatabildik. Bakın 15 dakikadır sizin için uğraşıyoruz. Ve Satürn'e geliyoruz. Ferdi Bozduman'da top. Hadi Evet. bakalım daha Jüpiter'e geçeceğiz. Bakın burayı bir daha alıyorum. Tamam. Askeri ve savunmaya yönelik konular şu an önem kazanacak dünyada. Yeni liderlerin konuşulmaya başladığını duyacağız dünya genelinde. Astrolojik verilere göre bunların geliştirilmesiyle ilgili atılacak adımlar gündem olabilir. Bombayı patlatıyorum. Cerrahi operasyonlarda dünya genelinde bir artış. Savaş olursa cerrah ameliyat edecek. Kim ameliyat edecek? Yine diş sağlığı alanlarında bazı yenilikler, metaller ve makinelerle ilgili yeni gelişmeleri konuşmaya başlayabiliriz. Daha önceden dediğim gibi Satürn burada henüz yeni giriş yapmış olduğu için bundan bu süreçte 2,5 yıl sürecek bir dönemin kısacık bir fragmanını veriyor bize şu an. Koç burcu ateş elementidir ve yön olarak nereyi temsil eder? Doğuyu temsil eder. İran'ı temsil eder yani. Bu giriş haritasında Satürn Koç burcunda ve 11. evde burada bir yığılma var. Gezegen yığılması var. Bu ne demek oluyor?
hem koç burçları hem de 11. evin konuları çok yoğun bir şekilde kendisini hissettirecek ve hayatlarımıza yansımasını verecek. Burada Neptün ve Venüs de var. Dolayısıyla Venüs bize kadınlara işaret ediyor. Kadınlar kendilerini gündeme getirmek isteyecekler. Yani mesela İran'daki kadınlar belki dünya liderlerine mailler yollayacak. Savaşın olmaması için, çocuklarını kaybetmemek için. Hmm. Belki. Ezan okudum. Evet, ezanımızı bir bekleyelim mi? Evet. Ya İstanbul'daki hocalarımız da vallahi Allah güç Ayrı kuvvet okuyorlar. versin. Çok güzel okuyorlar. İstanbul Çok ezanı bir güzel başkadır. okuyorlar. Çok ayrı okuyorlar. Allah ezanlarımızı susturmasın. Amin. Bayrağımızı daim etsin. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu güzel toprakların bayrağını daim etsin. Kem gözden, düşmandan bizleri korusun. Ezanımız kalbimize işlesin, Amin. yüreğimize işlesin. Hiç kimseyi ötekileştirmeyelim, yargılamayalım. Dini, ırkı, cinsiyeti, yönelimi ne olursa olsun insanın insan olduğunu unutmayalım. Ezan da yaralı yüreklere dokunsun. Şu an el açıp Allah'a dua eden, gözyaşı döken, içi içe ağlayan tüm insanlarımızın üstüne melekler insin. Meleklerden güzel haberler alsınlar Yaradan'ın izniyle. Amin inşallah. Evet, bir tamamlayalım. Evet. Ben de Benim hatamdan oldu. Ben saati biraz geç istedim. estağfurullah hocam, hata yok. Biz sıkıntı yok. Şeyi açtım, yorumları açtım gene. İnşallah sıkıntı yaşamayacağız. Evet, yaşamayalım. Ben buradan şeyi çıkarabiliyor muyum hocam? Acaba istediğim kişiyi çıkarabiliyor muyum? Bakayım. Evet, çıkartabiliyorsunuz. Aa, güzel. Tamam. Güzel. Hemen nerede o? Beni atmayın da, beni çıkarmayın da. Siz onu sonra deleyin. Yani geçen bir yayına gittim. Sunucu yayında bayıldı. Yazık. 30 Aa, dakikalık konuşmam gitti yani. Allah Allah. Yalnız bu robot bot ve görünmüyor burada, biliyor musunuz şey olarak? Helal olsun. Güzel çalışıyorlar vallahi. Bak burada Vallahi Fahriye yazıyorum. Burada konuklarda gözükmüyor. gözükmüyor. Helal olsun vallahi. Güzel. Ben şimdi görüyorum onu. Ee, Evet. Yanıt ver diyor. Bunu yapayım mı ya? Yok ya, yapmayayım ben kendi adıma. Boş ver. Kimsenin vebaline ben girmeyeyim. Sen atabiliyorsan at hocam lütfen. Atma değil de yorumu şikayet et. Var da. Olur, yap hocam. Evet, lütfen hocam. Lütfen yorumu şikayet et. Evet, yorumu Helal spam diyorum. olsun, iyi ki varsan. Özüne Tamam. özüm kurban, sözüne sözüm kurban. Gelmiş gene bizim Azeri vatandaşlardan arkadaşlarımız. Evet, Veya İran. İran Azerileri de var. Selam olsun. çok sevgiler. İran çok çeşitli bir kültür. Nezarov Latif. Gerçekten çok farklı. Evet. Özgür Bey, istediğiniz gibi gidiyor mu? Seyircilerimiz de memnun mu bu durumdan? Hocam ben çok gerçekten son dakikada böyle Ferdi hocam böyle bir şey yapalım mı bugün dedim. Hiç kırmadı beni. Çok keyifli. Seyircisiz olsa bile biz baş başa sohbet etsek bile çok keyifli olur. Gerçekten sohbet etmekten çok keyif aldığım bir astrologsunuz. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Rica ederim. Yazallah. El Basit ismiyle, El Vekil ismiyle yanımızda olsun, vekilimiz olsun. İnşallah. Türkiye Cumhuriyeti'nin vekili olsun, gençlerimizin vekili olsun, yüreği acıyan insanların vekili olsun Rabbim. Amin. Amin. İnşallah. Çaresizliklerine ışık derman olsun Yüce Rabbim. Ama şunu unutmamak lazım. Allah'tan istiyoruz ama
Birbirimize vazifeliyiz. Birbirimizin yüreğine dokunacak, birbirimize el uzatacak biziz. Yine Rabbimin vesilesiyle, izniyle. Çünkü biz bir insana yaklaştığımızda onda Rabbimizin ışığını, Rabbimizin sureti yoktur Sumaş ama orada onu görmek için ona dokunur, ona el uzatırız. El uzattığımız kişi de bizde onu görür. Bunu unutmamak lazım. Bunları bir hatırlayalım ama manipüle etmeden kimseyi. Evet hocam, memnunuz hocam demişler. Çok güzel demişler. Ferdi Bey demişler. Lütfen savaşla ilgili de konuşur musunuz? Konuşun. Türkiye savaşa karışır mı? Bizi etkiler mi demiş Buket Hanım. Hayır, ben bunu her zaman söylüyorum. Türkiye her zaman savaşın içine çekilmek isteyen bir ülke. Ben ne dedim? Biz dış diplomasi konusunda çok iyiyiz, çok stratejiyiz ve yöneticilerimiz bu konuda çok bilinçli, çok sağlıklı adımlar atıyor. İstedikleri kadar uğraşsalar da bizi bir savaşın içine çekemeyecekler. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir soru sordum ve Ferdi Bey, ben bey demek istemiyorum. Ferdi kardeşim diyebilir miyim? Öyle deyin, Müsaade öyle edin. deyin Özgür Bey. Ferdi kardeşimle Özgür Bey dedin mi sen? Ben de işte Ferdi Bey diyorum o zaman. Tamam o zaman Özgür abi diyeyim hadi bakalım. Tamam, eyvallah. Kaçlısın? 87'liyim. Tamam Özgür abi, ben 77'liyim. Şimdi ben Ferdi kardeşime bir soru sordum. O da benim soruma cevap verdi, tamam mı? Ve dedi ki Türkiye'de dedi bu diplomasi anlamında dış diplomasiyi çok güzel diyor dedi liderlerimiz yürütüyorlar dedi. Bu benim soruma bir cevaptı. Lütfen bunu alıp siyasi bir materyale çevirmeyin. Bu benim soruma bir cevaptı. Yani kesinlikle bizim ülkemizde astrologlar siyasete girmek istemiyorlar. Niye? Çünkü başka bir ülkede, memlekette böyle bir şey yok, biliyor musunuz? Ben Sinan hocamın kulakları çınlasın. Sinan hocamla konuştuğum zaman Sinan hocam dedi ki ya böyle bir şey olamaz dedi ya. Türkiye dedi bu anlamda çok acayip bir yer dedi arkadaşlar dedi. Yani ben hayretler içerisinde izliyorum dedi. Yani siyasete bu kadar gündem olan bir yer yok dedi. Çok şaşırıyorum buna dedi. Şimdi çok açık yüreklilikle cevap verdi soruma. Bakın, dış diplomaside çok iyiyiz gerçekten. Ama içi seni yakar, dışı beni yakar. Güzel olacak diyoruz biz. İnşallah iyi olacak. Bizim ülkemiz iyi olacak. Biz bir olmak zorundayız. Birlik olmak zorundayız. Şimdi bunu söyledik diye, tamam mı? Ben akşam çekim bitiyor, bir bakıyorum 200 kişi çıkmış benden. Abi biz niye kötü olalım? İyi olalım ya. Sevelim birbirimizi, sarılalım. Tepkisi, Yani Mevlana'nın torunlarıyız. Yunus tepkisini tabii ki Emre'nin şöyle bir şey. torunlarıyız. İşte ne bileyim Battal Gazi torunlarıyız. Şeyh Edebali'nin torunlarıyız. Biz güzel bir milletiz. Güzel bir devletiz. Onun için ben sorularıma cevap alırken lütfen hani yorumlarda bazen görüyorum ya böyle böyle bunlar da hükümet taraftarı. Vallahi de hükümet taraftarı değilim. Billahi de değilim. Yanlış yapıyorlarsa her seferinde söylerim. Tarafsız Oy olmak verdim mi? zorundayız. Oy Tarafsız verdim mi? Verdim. Tamam mı? Ama yanlış yapılıyor mu? Yapılıyor kardeşim. İnsanların artık bir şeyleri öğrenmesi, çıkıp bir şeyleri konuşması lazım. Bak bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Ama iyi yapılan şey de iyi yapılıyor derim. Kötüye de kötü derim. Hiç kimseye taraf değilim. Ben devletimi seviyorum. Hükümetler gelir geçer diyorum, noktayı koyuyorum. Ferdi kardeşime sözü bırakıyorum. ama bu arada Satürn Plüton haritasında 60 derecelik yardımcı bir seksil açı ile mevcut. Bunu biraz anlatmak istiyorum. Bu açı bize şunu gösteriyor. Yöneticiler samimiyetle dünya genelindeki yöneticiler için, liderler için söylüyorum. Çözüm arıyorlarsa yeniden yapılanmaya ya da yapılandırmaya gitmeleri için iyi bir dönemdeler kendi ülkeleri açısından. Her lider kendi ülkesi açısından. Gençlerin ayak seslerini çok duyacağız. Gençlerin sesinin çok çıkacağı, fikirlerini ortaya atacakları bir zaman, köklü yenilikler, olumlu bir zemin ve ekonomiyi gerçekten dünyada yeniden yapılandırmak adına da önemli bir süreç gözüküyor. Önemli olumlu gelişimlerin olabileceğini gösteriyor. Yeraltı kaynakları verimli bir şekilde kullanılabilir dünya genelinde. Doğru bir şekilde istifade edilebilir. Birçok şey olumlu yönde değişebilir. Alternatif enerji kaynakları keşfedilebilir. Özellikle böyle dünya dışından gelmişmiş gibi bir enerji kaynağını, bir yeraltı kaynağını,
bu dünyanın değil diyeceğimiz bir maden çıkabilir. Bu dünyadan değil, bu Sirius'tan geldi diyebileceğimiz. Onu da söyleyeyim. Ütopik olacak biraz ama zamanla gerçekleştiğinde bunu da Ferdi Hoca, Ferdi abi, Ferdi kardeşiniz söyledi diye göreceksiniz. Bu videoyu izleyebilirler. Çok özür dilerim. Coşkun Deniz'in geçen sene çekmiş olduğu bir video var. Orada bir maden bulundu hocam ve bunu askeri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok zor şartlarda ülkemize getirdiği söyleniyor. Ve Ben dünyadaki bilmiyorum. bu madenin dünyada en yüksek oranda Türkiye'de olduğu söyleniyor. Ben o videoyu atarım hocam sana. Videoda Atın arkadaşlar izleyeyim bari bir şey evet, bileyim. Şimdi Nurhan Hanım bile diyecek bilmiyorsun da burada ne işin var? estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Videoda arkadaşlar bir şeye gidiliyor sanayiye ve sanayide oksijen kaynağı var. Oksijen kaynağı 2 saniye içerisinde çeliği delik deşik ediyor. Başka materyaller delik deşik Aa, ediyor ve tam 3,5 dakika 4 dakikaya yakın o madene oksijen kaynağı tutuluyor. Ve kesinlikle erime, damlama bilmem ne hiçbir şey yok. Adam diyor ki kardeşim ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ben böyle bir maden görmedim. Bu nedir ya? Bir türlü çözemiyorlar. Ben bu linki arkadaşların bu yayının altına da o linki atayım. Coşkun Deniz'in sevgili Coşkun Deniz'in yayınına. O da çok emek veriyor. Spil Dağı'nda, Manisa'da kazılarla ilgili de çok emek veriyor. İşte hocamın dediği o materyaller, yeni madenler muhtemelen bu madendir. Eğer bunu biz kendi uçaklarımızda, kendi hava sanayi, savunma sanayimizde kullanabilirsek Türkiye'nin bileğini kimse bükemez. Allah'ın izniyle. amin Buyurun. Allah'ın izniyle diyelim. 14 Temmuz 2025 tarihinde Satürn Koç burcuna girdi ya artık. Bir gerileme başlanacak. Bu gerileme 29 Kasım 2025 tarihine kadar sürüyor. Satürn bir kez daha Balık burcunun son derecelerine dokunup bir şeyleri son bir kez düzenlemek adına temas edecek. 29 Kasım 2025 tarihinde düz ilerlemeye başlayıp Koç burcuna doğru yol alacak. 14 Şubat 2026 tarihinde ise bir daha Balık burcuna dönmemek üzere Koç burcu yolculuğu başlayacak. Bizler 2026 tahminlerinde bu transiti asıl daha çok konuşacağız. Asıl dünyadaki değişimleri, savaşları o zaman göreceğiz diyorum. Aman 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 aman. Bu yıl Bunlar fragman mı hocam? bunlar fragmanları izliyoruz. Daha ana film başlamadı. Hocam bunu demeyeydin iyiydi. Ya Rabbim Ben ne olacak? demiyorum, gökyüzü diyor efendim. Ben gökyüzünün verdiği şeyleri hesaplıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Keşke ben desem. Ben de bugün çok mu agresifim neyim anlamadım. Yok yok hocam. Yani Asabını bozdu hocam herkesin. Bir de hocam şu gelen mesajları okuyayım. İnteraktif olmak iyidir. İnsanlar burada emek verip bir şeyler yazıyor. evet. Çok güzel şeyler yazmışlar. Akış çok güzel demişler. Hayırlı cumalar, dualarınız kabul olsun. Öyle güzel dua ettin ki hocam. Yani cumadaki bizim hutbeden daha güzel geldi. Hayırlı cumalar, dualarınız Efendim kabul olsun. estağfurullah. Allah'a Ne emanet olun. haddimize hocalarımızın yanında? Haddimize mi? Ben Eyvallah. sadece Allah'ın bir aciz kulu olarak, Estağfurullah. aciz bir varlık olarak Allah katında acizim. Benim bazı yeteneklerim, vasıflarım olabilir ama Allah katında acizim. Kimseden bir üstünlüğüm yok. Allah'tan sadece hayırlı bir hayat diliyorum herkes ve kendimiz için. Çünkü misafiriz. Şu misafirlikte güzel bitsin isteriz. Hocam samimiyet başka bir şey. Evet. O duanın Sağ samimiyetini olun. izleyicilerimiz Sağ olun. aldığı için bana da sirayet ettiği için ben de gerçekten bazen bazı ibadetlerden sohbetler daha güzel olabilir edilen sohbetler. Hayırlı cumalar, dualarınız kabul olsun. Allah'a emanet olun. Allah bütün kötülüklerden, kazalardan, belalardan, felaketlerden korusun demiş Tuğba Gölcü. Amin diyorum. Hepsine Ferdi Bey, sevgiler. Ferdi Bey akış harika demiş. Yasemin Eyüboğlu. İkizler nere olacak demiş. Vosfo Sasli demiş. Aslan Burcu yorumunda neler var demiş Devrim Hanım. Yeliz Hanım merhabalar iyi yayınlar sizi görmek çok güzel demiş. Badegül merhaba demiş. Ondan sonra hayırlı cumalar muhteşem bir yayın oluyor demişler. Öyle Sağ devam olsunlar. ediyor. Var olsunlar. Sağ olsunlar. Cengiz Bey hocam muhteşemsiniz çok teşekkür ederim. Azerbaycan'a biz de Sevgiler, sevgilerimizi sevgiler. gönderiyoruz. Dünyanın her yerine, Azerbaycan'a sevgiler. Yalnızca bir şeyi düzeltmek istiyorum. Cengiz Bey çok teşekkür ederim. Muhteşem kelimesi
kula kullanılmaz. Sadece Yaradan'a kullanılır. Sadece Yaradan muhteşemdir. Biz kul olarak muhteşem değiliz. Yani muhteşem kelimesi sadece Yüce Yaradan'a has bir özelliktir. Bunu belirtelim. Sadece Eyvallah. Yaradanıma aittir. Hocam bu arada numerolog Yasemin Eyüboğlu, Özgür Hocam bu yıl 9 yılı tamamlanma ve sonlanma ve önümüzdeki bir yılı demiş. Orada Ah kalmış. canım benim, Yaseminciğim de bir tanedir. Çok kıymetlidir. Çok severim onu da. Ben de gerçekten çok kıymetlidir. Benim için çok değerli bir insandır. Çok çok, E, bende de öyle. Biz yemeklerde buluşuyoruz Yasemin Hanım'la. Akşamları ayrı ayrı, o ayrı masada oturuyor. Yan yana masalarımız oluyor. Öyle karşılıklı birbirimize laf atıyoruz, ediyoruz. Konuşuyoruz. Arada bir kahve içiyoruz. Aynı masaya geçip karşılıklı. Yasemin Hanım da benim için değerlidir, kıymetlidir yani. Çok sevgiler. Tüm insanlar çok değerli, çok özel bu arada. Şimdi bakalım, bir Türkiye ile ilgili sorular sormuşlardı. evet. Onu ayrı bir yayında bence yapalım. Özgür Bey'e sözümüz olsun. Biz geçelim. Jüpiter'imiz Yengeç'te neler oluyor? Değil mi? Tabii hocam buyurun. Buradan bakalım. Bu arada Uranüs İkizler Burcu'na geçecek Temmuz 7'de. 7-7 zamanında. Onu zaten biliyorsunuz artık. Bu arada Sinan Hoca gelecek mi bize? Sinan Hoca Sinan Hoca Peru'da. Yarıda mı? Sinan Hoca Peru'da, evet, Sinan Hoca Peru'da. Ben ona dur bakayım, bir yazayım bakayım ne yapıyormuş Peru'da. Şuradan yazabilirsem eğer. Evet, ben de seyircilerime 9 Haziran 2025 tarihinde dünya astrolojisinde Jüpiter din, hukuk dünyasını temsil ediyor. Ulusal ve bölgesel olarak dinler, din adamları, maneviyatta kendilerine önemli bir yer edinmiş kişileri temsil ediyor. Tam 10 Haziran'da geçti aslında. Aynı zamanda hukuk dediğimiz için burada şunu da eklemek, Özgür Bey burada inşallah, donmadı umarım. Donduk galiba. Evet. Donduk mu sevgili seyirciler? Bize bir yazabilirseniz acaba. Şu an geliyor mu? Geldi, şu an geldiniz. Şu an buradasınız. Tamam, Bugün tamam, tamam. Şu an evet. nazarlara geldik. Ya yok, ben şunu öğrenmiş oldum. Demek ki telefonda bir şey yaparken ben Sinan Hoca'ya yazdım. Hocam nasılsın? Ne Yazmamakla yapıyorsun? o zaman donuyor. Tabii. Özgür abi o zaman donuyor. Tamam, bak Bilgin öğren, olsun. deneyimlemiş oldum işte. Evet, ulusal çapta soruşturmalar, Jüpiter'in yengece geçmesinden dolayı toplumun refahıyla ilişkilidir. Yine bankalar ve bankacılık sistemi bu branşla ilgilenen kişilerle ilişkili bir durum. Orta Çağ astrolojisinde din adamları, psikobos, rahip, din üzerinde güç elde etmiş kişileri ve bilgileri sembolize eder. Bundan dolayı biz buraya yargıçları, siyasi temsilcileri, avukatları, zengin kişileri koyabiliriz. Dinsel anlamda Jüpiter Hristiyanlığı temsil ettiği için Hristiyan dünyasıyla ilgili çok çalkantılı, önemli haberler. Sağ olun Cengiz Bey, var olun. Cengiz Sabahat, var olun. Sevgilerimi gönderiyorum. Önemli kişileriyle ilgili haberler duyacağız. Yine Jüpiter ve Satürn'ün zorlu açısına da bir dönecek olursak, iş dünyası, finans sektöründe sıkıntılar gündeme gelebilir. Piyasalarda aynı sıkıntıları gözlemleyebiliriz dünya genelinde. Banka ve finans kuruluşlarında sorunlar baş göstermeye başlayabilir. Bu bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bir yatırım tavsiyesi değildir hiçbir zaman. Borsada beklenmedik düşüşler gündeme gelebilir. Yine dünya genelinde her ülkenin kendi ulusal hazinesinin iyiye gitmediği ya da iyi olmadığı açığa çıkabilir. Bununla ilgili haberler duyabiliriz. Yine e, dünya genelinde vergilerin toplanmasında her zamankinden daha fazla zorluklar çıktığı Hocam konuşulmaya başlayabilir. testte, testte bir kesilme oluyor. Bende mi oluyor bilmiyorum. Bende Ben mi mi oldu yaşıyorum sadece bunu? acaba? Sizin Evet, sesiniz bana çok güzel geliyor. Siz beni duyabiliyor musunuz? şu an güzel. Şu an iyi hocam. Tamam. Tamam. Ben çok hareket ediyorum bazen. Belki onlardan dolayı olabilir. Yine dünyada işsizliğin
artışı daha net bir şekilde gözlemlenmeye başlayabilir. Bu da düzensizlik getirebilir dünyaya. Dolayısıyla dünya genelinde toplumsal olarak iş dünyasının koşulları ağırlaşabilir. Sağ olun Nuran Hanım, yazın lütfen. Dolayısıyla toplanmayan vergilerden dolayı hem kendi ülkemiz hem başka ülkeler açısından vergi artışları vergi artışları söz konusu olabilir. Yine dediğim gibi e, bazı şirketlerin iflaslarını duyabiliriz. Bunları da bir belirtelim. Şimdi dünya astrolojisinde Yengeç burcu dediğimiz zaman aklımıza hemen tabii ki aile, ailevi konular, ulusal ve milli temalar, yerleşimler, iç meseleler, yiyecek ve içecek tedariki, emlak işleri, emlak sektörü ve bahçecilik, çevre düzenlemeleri, denizcilik, denizler, doğal terapiler, bakıcılar ve bakım işleri, imar işleri, barınma ve beslenme ile ilgili meseleler, otel ve otelcilik, restoran ve restorasyon gibi konuları da gündeme gelebiliyor. Yine burada küçük esnafı, dükkan işletenleri, aile işlerini bizlere veriyor. Yengeç burcu toplumsal olarak sosyal bir gezegen olduğu için buradan ki geçişi bize toplumsal olarak etkilenebileceğimiz milli ve milli güvenlik konularını da gündeme getirebiliyor. Hocam çok Beslenme özür dilerim. konularını buyurun. İlkay Hanım yazmış son dakika. Hocam televizyon son dakika İran'da nükleer sızıntı vermişti Çok diyor. normal. Ama İşte o nükleer sızıntı umarım ki dünyayı ve bizleri etkilemez. inşallah, Umarım inşallah. Biz çünkü umarım yanlış haberdir. Ama inşallah hocam. oh, Biz nükleer sızıntıyla ilk defa Çernobil'de karşılaştık. Ve biliyorsunuz Çernobil'de nice canları kaybettik. uğurladık, Ama bu kaybettik. arada ben nasipse bu yıl gideceğim Çernobil'e. O kısımların belli gezilen turistik yerleri var. Uzun bir süredir benim planımda görmek istiyorum. Hatta o nükleer sızıntıdan etkilenmiş bazı aileler oranın yasaklı olmasına rağmen yasaklı köylerinde yaşıyorlarmış böyle. Daha yaşayanlar varmış. Bırakmamışlar yurtlarını, vatanlarını. Evet. Şimdi beslenme konusu önemli. Evet. Bu arada